Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika, kolay ve gösterişli bir model başlayacağız. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 olarak ayarlamamız gerekiyor. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Zemin oluşturmak için bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birinci sırayı burada kurmaya başlayacağız. Ben lastik kullanmıyorum. Eğer isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, 3 düz. Buraya kadar bir model. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz örerek devam ediyoruz. Bir ters, 3 düz. Sıra sonunda bir ters ilmekle bitiriyorum. Sıra başında bir ters ilmekle başlamıştım. Sonunda da bir ters ilmekle bitiriyorum. Daha sonra kenar ilmeğini. Artı 3 yapmamızın sebebi bu. Bir ilmeğimizi burada ters yapıyoruz. Birer tane de kenar ilmeği koyduğumuz için sonuna 3 ilmek eklemiştik. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Yani düz ilmeğimi düz, ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düz, 3 ters. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Ters ilmekten sonra bir artırma. Şimdi bu 3 düz ilmeğin üçünü birden topladım. Şöyle üçünü aldım ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. Bir ilmek yine artırma yaptım. Devamında bir ters ilmek. Bu ters ilmeğimizi hep ters örüyoruz ön yüzünde. Ters ilmekten sonra bir ilmek artırma yapalım. 3 düz ilmeğe gelince üçünü bir şu toplayalım şu şekilde şöyle üçünü bir toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında kesme işleminden sonra bir artırma işlemi yaptım. Bir ters, bir artırma yapalım. 3 düz ilmeğimizin üçünü bir düz örerek toplayalım. Bir artırma, bir ters, bir artırma, 3 ilmeğimi bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm.
Bir ilmek artırma yaptım. Kesme işleminden sonra kenarda bir ters ilmekle sıramı bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde şekillendirdik. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 3 ters. Arka yüzünde yapacağımız işlem hep aynı. Düz ilmeğimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bu ajurlu ve diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde. Dört sırayı tamamladık. Beşinci sıra, modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Şimdi 5. sırada yine aynı işlem. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Modelde kaydırma yok arkadaşlar. İkinci model kurulumunu da aynı yapacağız. Modelimiz de 6 sıradan oluşmakta. Şu anda 5. sıra ön yüzündeyiz. Tellendirmeden alayım şöyle. Evet. Altıncı sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi aynı gördüğümüz gibi örelim. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Bir kez daha kuralım hemen. Kaydırmadan kuracağız. Aynı şekilde burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını ikinci model kurulumunda yapacağız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Bir ters, yine 3 düz. Zaten alttaki modeli takip ediyoruz. Bakın bir ters, 3 düz örerek birinci sıramızı devam edelim. Yani terslerimizi ters, düzlerimizi düz öreceğiz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Şu 3 düze gelince önce bir artırma yaptım. Kesme işleminden önce bir artırma. Daha sonra bu 3 düz ilmeğimi topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sola doğru kestim yani. Kesme işleminden sonra bir artırma daha yaptım. Yine burada 3 ilmeğimizi tamamlamış olduk. Devamında ortadaki bir ters ilmeğimizi örelim. Daha sonra önce bir artırma, daha sonra 3 ilmeği kesme işlemi. Devamında bir artırma daha yapalım. Bir ters, bir artırma, 3 düz ilmeğimizin üçünü bir aldık.
düz örerek sola doğru kestik, tek ilmeğe düşürdük. Devamında bir artırma daha yaptık. 3 ilmekten yine 3 ilmek elde etmiş olduk. Bir ters, bir artırma. Bu 3 ilmeğimizi bir aldım, düz ördüm. Bir artırma daha yaptım. Kenarda bir ters ilmekle sıramı bitirdim. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi şekillendirdik. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi bir düz, 3 ters. Bu ajurlu ilmeklerimizi de ters örüyorum. Yine bir düz, 3 tersle devam edelim. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Yani olduğu gibi. Model 6 sıradan oluşuyor. Sadece 3. sıra ön yüzünde bir şekillendirme yapıyoruz modelimizi. Diğer sıralar ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Yani düzümüzü düz, tersimizi ters örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzünde ilmekleri olduğu gibi ördüm. Bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz. 6. sıra arka yüzünde yine aynı işlem. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir düz, 3 ters. Son sıramız, modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model çok kolay. Yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilir bu modeli. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın modeli 2 kez kurduk. Bu renge de bence çok yakıştı bu model. Bir de daha önce hazırlamış olduğum bir parçam var. Şöyle göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Aynı yine bunu da lastiksiz başladım. Bu beraber yaptığımızda lastiksiz yapmıştık. Şöyle göstereyim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve yapımı da çok kolay. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde. Yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz, yapımı da oldukça kolay, güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, beni hangi ülkelerden, hangi şehirlerden izliyorsunuz onları da yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Bir beğeni, bir yorum yapmayı da unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.